DAEŞ'in bu kadar çok bitinin kanlanmasının sebebi bizzat ABD, Trump ve Biden'dır. Bölgede DAEŞ'in bitinin bu kadar kanlanmasını sağlayan budur. Nedense ne zaman Suriye'de terör örgütü SDG ile alakalı bir plan yapılsa, SDG'nin orada silahlarını bırakması gerektiği konuşulsa, SDG'nin bölgede artık bir Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisindeki söylemiyle söylüyorum, DAEŞ'e karşı bir güç olarak kullanılmaması gerektiği üzerinde uluslararası bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı andan itibaren DAEŞ saldırıları duyuyorsunuz. Gerek Amerikan ordusuna karşı duyuyorsunuz, gerek bölge ülkelerde duyuyorsunuz. Birileri aba altından sopa gösteriyor. Bu başka bir şey değildir, bakın. Bizim bugün yaşadıklarımız Amerika Birleşik Devletleri ve ABD gibi terör sempatizan olan ülkelerin bölgedeki bazı planlarının bozulma aşamasında olduğundan kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil. Şimdi yılbaşı hazırlıkları, işte daha önceki DAEŞ saldırıları, Türk toplumunun ve diğer toplumların DAEŞ'le alakalı gerçekleştirdikleri travmaları var. Bu travmaların bazı odaklar tarafından tetiklenmesidir. Mesela Türkiye'nin DAEŞ'le alakalı travması Reyna saldırısıdır. O yüzden yılbaşı yaklaştığında hepimizde bir acaba mı sorusu canlanır. Ve ne hikmetse SDG'nin yıl sonuna kadar Suriye Milli Ordusu'na entegrasyonunu öngören 10 Mart mutabakatının süreci dolarken Türkiye tarafından SDG'nin entegrasyonuyla alakalı diplomatik baskı artmışken bir bakıyorsunuz, DAEŞ'e çatışma. Mantar gibi DAEŞ militanları türüyor bir anda. Sadece Türkiye'de değil, bakın diğer ülkelerde de böyle. Bundan daha birkaç hafta öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ordusuna yönelik güya DAEŞ bir saldırı gerçekleştirdi. Neden ABD ordusu hedef alınıyor? Çünkü ABD SDG'yi, terör örgütü SDG'yi DAEŞ'e karşı Suriye'de bir güç olarak kullanıyor. Güya, onu bir daha belirteyim. Ve diyecek ki, bakın gördünüz mü işte DAEŞ tehlikesi var. Bölgede DAEŞ tehlikesi var. DAEŞ tehlikesi varsa bizim orada SDG'yi desteklememiz lazım. SDG nasıl orada kendisinin silahlarını bırakıp feshedecek? Şeklinde bir argüman üretmeye çalışıyor. ABD gibi ülkeler için argüman üretmek çok kolay. Görüyorsunuz. Yeri geldiği zaman kendisini de vurdurur. Yeri geldiği zaman böyle çeşitli bölgede yine çatışmalardır, saldırılardır. Ben bunların hiçbirinin böyle doğal koşullar altında gerçekleştiğine inanmıyorum. Ve dünden beri olayları takip eden vatandaşlarımızın da akıllarında bu konuyla alakalı soru işaretleri olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. Ümit ediyorum ki bu yılanın başı eninde sonunda ezilecek. Bunun da başka yolu yok.